Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün hama boncuklarıyla bir çalışma yapacağım sizlere. Bardak altlığı, küpe ve anahtarlık yapacağız birlikte. Hama boncukları böyle gördüğünüz üzere silindir şeklinde içi boş boncuklardan oluşuyor ve bu boncukları ne denir artık buna, kanvaslara dizerek şekil veriyoruz ve sonrasında ütüyle üstünden geçerek bu şekillerin birbirlerine yapışmasını sağlıyoruz. Sonra istediğimiz şekilde işte anahtarlık aparatı takarak bir anahtarlığa dönüştürebiliriz. Bununla bayağı çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Çocuklar için de güzel bir etkinlik olabilir. Benim gibi böyle şeylerle uğraşmayı sevenler için de güzel bir çalışma olabilir. Dediğim gibi çok çeşitli şeyler yapılabilir bunlarla. Ben bugün 3 tane şey göstereceğim size. Belki ilerleyen videolarda farklı şeyler de deneyebiliriz. Ben bu boncukları Ikea'dan aldım ama farklı satıcılarla farklı şeyleri, renkleri vesaire internette, işte Trendyol'da vesaire de var. Ben bunu aldığımda 69 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık bir ay önce falan aldım çünkü. Bir de böyle set halinde işte bu şekil vermek için kullanacağımız şeyleri aldım. Bunlar daha uygundu. Şu an tam hatırlamıyorum fiyatını ama aldığım fiyatıyla birlikte aşağıya bırakırım. Linkleri de bırakırım. Belki hani Ikea'dan almak isterseniz. Gerçi Ikea'nın internet sitesinde 150 TL ve üzerine gönderim yapıyorlar. Benim alacağım başka şeyler de vardı. O yüzden hani 150 TL'yi öyle doldurdum. Ama belki hani siz başka bir yerden almak isteyebilirsiniz. Hem de bu bayağı bir fazla bu arada. Belki daha az alıp biraz denemiş olursunuz. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Ben yapımı için birkaç tane böyle desen buldum. Pinterest'ten buldum. Onları böyle bakarak, yani aslında sanki bir kanaviçe işler gibi böyle tek tek bu delikleri sayarak boncukları yerleştirebiliriz. Sonrasında ütüleme aşamasında da yine size göstereceğim. Ütülemeyi de zaten yine bu paketin içinden çıkıyor. Bunlar böyle yağlı kağıt gibi bir şey. Evinizde bulunan yemek yapmak için kullandığımız yağlı kağıdı da kullanabilirsiniz bunun için. Bunları üstüne koyup ütüleyeceğiz. Zaten o aşamayı da size göstereceğim. Şimdi ben desenlerimi oluşturayım. Sonrasında ütüleme aşamasında görüşürüz. Wow, ağzına kadar dolu. Bu arada boncukları belki böyle küçük taslar olabilir. Bir şeylerin içine önce renklerine göre ayırıp öyle yaparsanız belki daha kolay olur. Ben şimdi birazcık buraya böyle ayırıp öyle yapmaya çalışacağım. Çünkü tek tek bunun içine seçmeye çalışmak biraz zor. Bu arada bu kutunun üstünde de zaten uyarısı var ama hani siz belki başka bir yerden alırsınız bilmiyorum. Hani çocuklar için de güzel bir etkinlik olabilir dedim ama 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur diyor. Hani siz de 4 yaş ve üzerindeki çocuklar için bunu kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü boğulma tehlikesi vesaire olabilir. Bu tarz şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Ben de ufak bir uyarıda bulunayım size istedim. Tek tek ayırmaktan vazgeçtim şu an. Çünkü baktım çok uzun sürecek. Ben direkt bunun içinden alıp yapmaya çalışacağım. Zaten 3 tane nesne ortaya çıkaracağız. Bardak altlıklarını hani belki 6 tane yapabiliriz. Bilmiyorum şu an. En azından size göstermek için bir tanesini yapacağım videoda. Diğerlerini belki sonra tamamlarım. Zaten yapacağım desenleri de alta eklerim, Pinterest'ten bulduğum linklerini. Hani siz de belki onları yapmak istersiniz. Size de bir fikir olur.
Ütüleme kısmında da daha önce gösterdiğim şekilde Ikea'dan aldığım setin içinden çıkan yağlı kağıdı kullandım. Ama siz evinizde bulunan bir yağlı kağıdı da kullanabilirsiniz. Ütüyü de orta dereceli bir sıcaklıkta susuz olarak ayarladım. Çünkü buhar gelirse kağıt ıslanabilir ve boncuklar ütüye yapışabilir diye düşünüyorum. O yüzden susuz ve buharsız bir şekilde çalıştırmanız yeterli olacaktır. Kağıdın altından boncuklar parlak ve böyle net bir şekilde göründüğünde kağıdı kaldırabilirsiniz. Ben birazdan göreceğiniz üzere ilk seferde pizzada maalesef bir hata yaptım ve tam yapıştırmadan kağıdı kaldırdım. O yüzden dağıldı. Ama onları sonradan tekrar tablonun üstüne dizip yeniden üstünden ütüyle geçtim. Bu arada daha sağlam olması için tersli taraflarından da ütüleyeceğiz tabladan kaldırıp. Tablaya ilk seferde hani ön taraflarını yaparken çok fazla ağırlık uygulamamanızı öneririm. Çünkü tablanın üzerinde boncukları yerleştirdiğimiz o küçük çıkıntıları ütünün ağırlığıyla ve ısısıyla ezebilirsiniz. O da plastik bir malzemeden çünkü. Sonrasında zaten tersini ütülerken tabladan çıkarıp ütüleyeceğiz. Orada istediğiniz şekilde ağırlık verip ütüyle istediğiniz inceliğe getirebilirsiniz yaptığınız şeyleri. Şimdi biraz önce gördüğünüz gibi pizza bozuldu maalesef ama küpeleri düzgün bir şekilde ütülemeyi başardım. Diğer objeleri de ütüleyeceğiz. Sonrasında da aparatlarını takma aşamasında tekrar yine beraberiz. Şimdi aparatlarını takacağım. Sonrasında zaten bitecek. Son hallerini de videonun sonuna ekleyeceğim. Yakın çekim haliyle. Bu seferlik videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Belki ilerleyen videolarda bu hama boncuklarıyla daha farklı şeyler de yapabilirim. Eğer böyle bir isteğiniz olursa da yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.